Evet arkadaşlar, şimdi de Telnet üstünde yapılan Hidra benzeri bir kaba kuvvet yani parola denemesi saldırısını analiz etmeye çalışacağız. Burada tabii Telnet protokolü bakın aşağıda akıyor. Telnet'le ilgili datayı açık bir şekilde okuyabildiğimiz için süreci SSH gibi olmadığı için bu da Telnet sorgusu yaparak Telnet trafiğini görebiliriz. Tabii ikinci konuda bakın arkadaşlar burada bir sürü Telnet datası var değil mi? Sonuçta IP adresleri bakın source ve destination IP adresleri 171 ile 200 arasında aynı network içerisindeki iki makine arasında oluyor. Ve başka da baktığım kadarıyla farklı bir IP adresi bulamıyorum. Burada önemli olan nokta benim destination portumun 23 olması. Yani ben sunucuya 23 numaralı telnet portundan istekle veya işte parola girme işlemi yapacağım. Sonuç itibariyle burada filtrelerken 23 numaralı destination portunu seçmem gerekiyor. İşte burası benim için çok kritik. Şimdi baktığımızda diğer önemli nokta da bakınız arkadaşlar burada bir length bölümü var. Yani 171 numaralı makine 200 numaralı telnet sunucusuna bakın telnet client olarak 171 numaralı makine burada 6 byte'lık bir payload göndermiş. Şu sağ tarafta info'nun altında gördükleriniz payload ama 60 olarak gördükleriniz de burada frame'in 60 byte arkadaşlar bakınız. Yani aradaki farkı lütfen anlayalım. Dolayısıyla 6 byte'lık data zaten dikkat ederseniz root olarak karşıya gidiyor. Bakınız 6 byte'lık data root olarak karşıya gidiyor. 15 administratör gidiyor. 6 gene root, bakın farklılıklara bakmak istiyorum. Yani root, administratör gitmiş şu ana dek. Devam edelim. 7 byte'da admin gitmiş arkadaşlar. Bakın farklı bir byte türü. 10 byte'da password gitmiş. 8 byte'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitmiş. Farklı olacak. Burada ne var? 15 byte'ı daha önce bakmıştık. Tabii ki aynı da denk gelebilir ama ben tamamıyla farklılıkları göstermek adına size şu an sunuyorum. 8 byte bakın küverte gitmiş. 10 byte işte password, 6 byte root, bunları daha önce de konuşmuştuk. Dolayısıyla bakın gene 8 byte bu sefer farklı bir 8 byte. Aynı uzunlukta değil mi? Napier gitmiş bu sefer. Bakınız sonuç itibariyle karşı tarafta birçok deneme yapılmış. Kaç tane deneme yapılmış? Şu şekilde konuşabiliriz. Yani şimdi ben hedef 23 numaralı portu sileyim. Şöyle bir şey yapayım. Yani burada end işareti koyarak, bakınız end işareti koyarak ilgili frame'in içerisinde hani dönecek ya bana sunucu. Ne dönsün bu frame? İşte failure diye bir sonuçta hatalı denemelerde dönme yapması gerekiyor. Bakınız kaç kez deneme yapılmış? 171, 200'e toplam. Burada gördüğünüz üzere 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Zaten şurada da kaç tane paket olduğunu görebilirsiniz. Yani 11 tane deneme yapılmış ve denemelerin sonucunda da sunucu bize login fail olarak dönüş yapmış. Şimdi burada nasıl önlemler almamız gerekiyor? Burası çok önemli. Telnet servisini kapatacağız. Yani sistem CTL stop telnetle, değil mi? Bunu mutlaka kapatacağız arkadaşlar. A'daki 23 numaralı portu yani destination portu veya source portu burada servis tarafında gidişi mutlaka engelleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Araya bir firewall veya bir access control list koymak zorundayız. Yani özellikle dış erişimi kapatmak zorundayız. Özellikle hedef makinede yani 200 numaralı makinede eğer telnet servisi çalışıyorsa diyelim, buradaki logları mutlaka işte var log, authentication log datasını veya secure datasını mutlaka toplamak zorundayız. Ve zaman ve senkronizasyonunu mutlaka kontrol ediniz. Yani Network Time protokolle senkron çalışması gerekiyor. Tabii en önemli kontrol tedbiri aslında SSH kullanmak. Yani anahtar tabanlı SSH kullanmak ve VPN üstünden erişim sağlamak. Tabii ki diğer aklıma gelen kontrollerden bir tanesi de başarısız denemeler ardışık oldukça ne olacak? Bir IP, ilgili IP yani buradaki 171 numaralı IP'yi yasaklamak gerekiyor. Bu hesabı IP'yi bloke etmek gerekiyor. Biz bunu fail to ban gibi account lockout mekanizmalarla uygulayabiliyoruz. Teşekkürler.